Arkadaşlar merhaba, iyi günler, günaydınlar. Farklı saat dilimlerinde olanlar ve farklı zamanlarda videoyu açanlar için değişik bir selamlama yapalım. Bir önceki videomuzda dinleme, duyma eylemlerinin, özellikle dinlemenin aşamalarını ve bütün hayatımıza olan olumlu olumsuz etkilerini konuştuk. O videonun devamı olarak da artık aktif dinlemeye, etkin dinlemeye giriş yapmaya başlayalım. Zaten iki videoyu birlikte üst üste izlemeniz aslında daha etkin olacaktır bu konuda. Aktif dinlemeye şöyle başlayabiliriz arkadaşlar. Aktif dinleme tüm duyuların katılımıyla aktif bir şekilde dinlemek anlamına gelmekte. Çok basit bir tanımı var. Yani başka bir deyişle mesajlara odaklanmadan sadece pasif bir şekilde dinlemek yerine tamamen diğer kişinin, karşındaki muhatabın ne ilettiğine, hangi mesajı taşıdığına odaklanırsınız. Ama unutmayın, tüm duyularınızla. Tamam. Aktif dinleme doğuştan değil, sonradan edinilen ve pratik gerektiren bir beceridir. Tabii bu becerinin ustası olmak hemen olmuyor. Bir günde, 2 günde, 3 günde olacak bir şey değil. Yani burada biraz zamana ve sabra ihtiyaç var ve bol pratik yapmaya ihtiyaç var. Emin olun, zaman içerisinde pratiklerle beraber bu refleks haline gelmekte. Artık aktif dinliyorsunuz. Size karşınızdaki kişi ne anlattı, yani siz ilginizi çekmese bile ama karşı tarafa değerli olduğunu hissettiriyorsunuz. Bu çok önemli. Peki tüm duyular dedik az önce. Tüm duyular derken ne anlıyoruz? Dinlerken göz teması kurarız. Bazen dostça yaklaşarak omzuna dokunuruz. Dikkatimizi daha iyi sergilemek için vücudumuzun tamamını konuşan kişiye doğru döneriz. Yani burada başka bir iş yapıyor gibi o orada konuşuyor değil. Tüm vücudumla muhatabımı karşıma alırım. Arada onay olarak başımızı sallarız. Evet. Evet. Bu ne demek? Seni dinliyorum mesajını veriyorum sürekli karşı tarafa. Bazen güven oluşturmak için aralarda gülümseriz. Yani bu adam beni dinliyor ama hangi şeyle dinliyor? Sert mi dinliyor? Yoksa beni anlayarak mı dinliyor? Güven oluşturmak için çok önemli. Gülümseriz. Konuşanı anladığımızı göstermek, dikkatimizin onda olduğunu ifade etmek için ve onu daha çok konuşmaya, yani daha nasıl söylesek, daha kendi içindekini rahatça söylemesini teşvik etmek için evet, anladım gibi ifadeler kullanırız aralarda. Öyle mi? Anladım. Gerçekten aktif dinlediğimizi hissettirmek için arada durup ben senin anlatımından şunu anladım diye bir özet yaparım. Bakın hala hep şuradayım. Karşı tarafa seni iyi dinliyorum, aktif dinliyorum, dikkat ediyorum, anlattığına değer veriyorum mu hissettiriyorum bu yaklaşımlarımla. Elbette bunların bir kısmını zaten doğal bir şekilde yapıyoruz diyaloglar esnasında. Ama bazen de hiç farkında olmadan bunları es geçebiliyoruz. Karşı tarafın konuştuğu konu ilgimi çekmiyorsa sanki başka şeyler, saatime bakmak falan. Yani bunlar karşı tarafı rahatsız eden konular. Biz farkında değiliz belki de. İşte bu aktif dinleme, bu deminki anlattığım
yaklaşım biçimlerini refleks haline her zaman yapmaya çalışarak, her zaman aklında tutarak, evet şu an birisi konuşacak, ben aktif dinlemeliyim mi bir mindset derler İngilizce'de. Bunu bir mindset olarak, bir zihniyet olarak beynime yerleştirirsem bu refleks haline gelmeye başlıyor arkadaşlar. İşte o zaman asıl fayda ortaya çıkıyor. Peki. Evet, aktif dinlemeyi az çok anlatmaya çalıştık. Peki tipik dinleyici davranışları var. Şimdi birkaç tane yanlış dinleme şekline örnek vereceğim. Birkaç tane de aktif dinlemeye örnek vereceğim. Mesela bazıları dinler gibi görünür. Elini koyar, bir şey anlatır. Sanki tabii hiçbir şey söylemez. Böyle elini koyar, dinler, bakar. Ama aklı başka yerde. Aklında akşam ne yemek yapacak bizim hanım gibi, yani değişik böyle aklına gelen şeyler. Ama karşı taraf hala bir şeyler konuşuyor, anlatıyor. Dikkat başka yerde. Başka şeyler düşünür. Ya da daha başka bir örnek vereyim. Karşısındaki kişi konuşuyor. O söylediklerini kendi önyargıları doğrultusunda algılıyor. Bu adam bunları söylüyor ama acaba şunu mu demek istiyor? Beni tehdit mi ediyor? Düşünüp kafamda. O bir şeyler anlatıyor ama ön yargılarımla davranıyorum, düşünüyorum. Ya da karşımdaki kişi konuşurken onun konuşmasına odaklanmadan acaba ben ne söylesem? Kendim ne söylemeliyim? Onu beyninde tasarlar. Bu sefer de kopukluk olmaya başlıyor. Karşısındaki kişinin anlattığıyla senin kafanda kurduğun şeyler arasında hiçbir bağ yok. Zaten hemen bu tip durumlarda dinlemediğin anlaşılıyor. En sık karşılaşılan şey, konuşanı sık sık bölmek, anlamsız yere bölmek. Yani konsantrasyon diye bir şey var. Öyle değil mi? Yani sürekli bölüyorsun, sürekli bölüyorsun, sürekli bölüyorsun. Yani karşı tarafta konuşmaya teşvik etmenin tam tersi. Adam konuşmak istemeyebilir, doğru anlatmak istemeyebilir. Çünkü sık sık bölündüğünü hissediyor. Demek ki ben dinlenmiyorum, doğru dinlenmiyorum. Bu imajı karşı tarafa veriyoruz. Yine çok sık olan göz teması kurmaz. Özellikle ben bu konuda açıkçası çok belki de fazla hassasım ama yani ben bir şey anlatırken mesela birisinin bana göz teması kurmadan dinlemesi beni inanılmaz rahatsız eder. Çünkü direkt bende, doğrudan bende oluşturduğu etki beni dinlemiyor. Benim söylediklerimi önemsemiyor. Tabi bu sadece bende değil, insanların çoğunda bu şekilde bir his oluşturuyor. O yüzden yanlış dinleyici tipinde göz teması genellikle kurmazlar. Arada böyle bir bakar ama ondan sonra çevirir, başka taraf başka şeylerle ilgileniyormuş gibi durur. Evet, bunlar çok sık yanlış dinleyiciye, yanlış dinleme davranışlarına örnekler. Peki aktif dinleyici ne yapar? Aktif dinleyici konuşmacının duygularını ve konuşmadaki gerçekleri yakalamaya odaklanır, ona çalışır. Konuşmacı anlatırken hangi duygularla anlatıyor bunu? Korku, sevinç, üzüntü, kaygı, endişe. Buraya odaklanır. Dinlemeyi bir sorumluluk olarak hisseder. Evet, zaten nezaket diye de bir şey vardır. Sana biri bir şey anlatırken birkaç kere örnek verdim. İlgi duymadığın bir konu hakkında bile konuşsa nezaketen karşı tarafı dinlemeliyiz. Aktif bir şekilde dinlemeliyiz. Her zaman göz teması. Her zaman dikkatim sende. Başka bir şeyde değil. Dikkatim sende. Bunu karşı tarafa aktarıyorum, hissettiriyorum. Mesela arada izin isteyerek Mustafa Bey pardon, şimdiye kadar anlattıklarınızdan ben şunu anladım. Doğru anladım mı? Bak ne yapıyorum? Bir saniye izin istiyorum. Pardon, izninizle. Buraya kadar aktardıklarınızdan bunu hissettim, bunu anladım. Bir, seni dinliyorum. İki,
senin anlattıklarına önem veriyorum. Çünkü doğru anlamış mıyım diye teyit istiyorum senden. Özetliyorum. Bu inanılmaz bir pozitif etkiye sahip oluyor. Dinleyicinin konuşmacı üzerindeki etkisinden bahsediyorum. Bazen de araya girip doğru anlamak için sorular sorar. Ya sen şunu söyledin, burada şunu dedin, bu böyle miydi? Şuradan şuraya mı gitmiştin? Anlamak için. Tam olarak tam olarak ne söylemek istiyorsun burada? Gibi. Hani anlamak istiyorum. Tüm dikkatini verir. Yine çok önemli. Özetlemediği zamanlarda da dinleyici arada sırada baş hareketi yapar. Evet, sendeyim. Ya da evet, anlıyorum. Öyle mi? Sendeyim. Gözlerim sende, dikkatim sende. Bunu ortaya koyuyorum. Arkadaşlar, bir sonraki videoda bu konuyu devam edeceğiz. Bu konu çok uzun bir konu. 2-3 video ile anlatılacak konu değil. Çok dikkatle anlatılması ve dikkatle dinlenilmesi gereken bir konu. O yüzden birkaç videoda anlatıyorum bunu. Ve bu videoları zaten üst üste izlemenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Sizlerden yorum yapmanızı da rica ediyorum. Birlikte tartışalım konuyu. Tabii yine de her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.